Heisenberg Masterclass. İçindeki canavarı uyandır. Hayatın size sadece bayat bir doğum günü pastası, ödenmemiş faturalar ve bir türlü geçmeyen o kronik öksürüğü sunduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir lisede kendi potansiyelinizin gölgesinde yaşlanmak, ergenlerin kimya notlarıyla uğraşırken başkalarının başarı hikayelerini televizyondan izlemek kaderiniz mi? Yoksa tüm bunlar sadece yanlış kurulmuş bir kimyasal denklem mi? Karşınızda Heisenberg Masterclass. Biz size sadece yeni bir kariyer değil, %99.1 saflıkta rakiplerinizi buharlaştıracak devasa bir imparatorluk vaat ediyoruz. Mağduriyetten krallığa giden bu yolda vicdanınızı laboratuvarın dışında bırakmayı ve zekanızı en ölümcül silahınıza dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Artık kapının çalınmasını bekleyen o endişeli olmayın. O kapıyı çalan, masaya yumruğunu vuran ve akşam yemeğinde sadece bir bakışıyla tüm aileyi sessizliğe gömen o asıl güç olun. İşlediğiniz her günahı aileniz için kılıfına uydurma sanatı da bu pakete dahildir. Önemli uyarı. Heisenberg protokolü kullanımı, kontrolsüz bir kibir, agresif ve ani saç kaybı, otoparklarda sebepsiz infilak arzusu ve pizzaların aerodinamik bir şekilde çatılara yerleşmesi gibi yan etkilere neden olabilir. Klinik vakalarda her köşe başını kendi bölgesi ilan ederek bağırma, hidroklorik asit yardımıyla banyo zeminini eritme ve narkotik aşanı bacanağınızla yaşanabilecek ölümcül iletişim kazaları gözlemlenmiştir. Aynaya baktığınızda kendinizi tanıyamamanız tamamen normaldir. Bu kişiliğinizin %99.1 oranında saflaştığının ve nihai Heisenberg formuna ulaştığınızın kanıtıdır. Heisenberg Masterclass. Sıradan isminizden ve sönük hayatınızdan kurtulmaya hazır mısınız? Gelin size tüm dünyanın korku ve hayranlıkla sayıklayacağı o tek ismi verelim. Heisenberg. Bugün rotamızı New Mexico Albuquerque'ye J.P. Wynne Lisesi'ne çeviriyoruz. Az önce o sarkastik reklamda izlediğimiz Heisenberg efsanesinin çok uzağında kendi laboratuvarında sessizce çalışan bir kimya öğretmenini inceleyeceğiz. Sahi bu sıradan adamı televizyon tarihinin en büyük kült figürlerinden birine dönüştüren güç neydi? Gelin bu devasa dönüşümün başladığı o ilk anlara gidelim ve Walter White'ın dünyasındaki anlamlı sahneleri birlikte inceleyelim. Bölüm 1. Pasif iyilik yanılsaması, narsisistik yaralanma ve umutsuzluk. Walter White ile tanıştığımız o ilk anları bir düşünelim. Üstün zekasına rağmen hayatın monotonluğuna hapsolmuş, öğrencileri, patronu ve hatta ailesi tarafından bile görünmez ilan edilmiş silik bir figür. Dizinin açılışında bu adama acımamak, onunla empati kurmamak neredeyse imkansızdır. Ancak tam da burada bizi yavaş yavaş içine çekecek olan asıl yanılsama başlar. Walter White'ı sadece iyi bir adam olarak görme eğilimimiz. Oysa bizim iyilik sandığımız şey aslında onun eylemsizliğinden, korkaklığından ve risk almaktan kaçınmasından doğan bir tür saf zararsızlıktır. Walter ahlaki bir seçim yaptığı için kötülükten uzak duran erdemli biri değildir. Harekete geçmeye hiçbir zaman cesaret edemediği için olduğu yerde kalmış pasif bir karakterdir. Ve bu boyun eğmişliğin hemen altında yıllarca bastırılmış devasa bir gurur ve ezilmiş bir ego yatar. Psikolog Adler, insan davranışlarının temelinde aşağılık kompleksi ve bunu aşmak için gösterilen üstünlük çabası yattığını söyler. Walter'ın suç dünyasındaki o acımasız yükselişinin kalbinde de tam olarak bu vardır. Gençliğinde dahi bir kimyager olan Walter, kız arkadaşı Gretchen'ın ailesinin devasa zenginliği karşısında hissettiği yetersizlik duygusuyla kurucusu olduğu Grey Matter şirketindeki hisselerini yalnızca $5.000 satıp kaçmıştır. İkinci sezondaki o meşhur yüzleşme sahnesinde Gretchen, Walt'un bir tatil sırasında ailesini ve kendisini hiçbir açıklama yapmadan terk ettiğini suratına vurduğunda, Walt bu gerçekle yüzleşmek yerine ona küfürle karşılık verir. Bu saldırganlık Elliot veya Gretchen'ın bir ihaneti değil, Walter'ın narsisistik yaralanmasının ve verecek mantıklı bir cevabı olmayan bir adamın öfkeye sığınan savunma mekanizmasının ta kendisidir. Kendi potansiyelini bizzat sabote etmesine rağmen başarısızlığının sorumluluğunu asla üstlenmez. Şirket milyarlarca dolara ulaşıp arkadaşları zenginleşirken o öğretmenliğe sıkışmış olmanın hırsıyla tüm dünyayı suçlar. İçinde büyüttüğü kin ve hasetle dünyanın ona bir imparatorluk borçlu olduğuna yürekten inanır. Tam bu noktada devreye gelişim psikoloğu Erikson'un teorisi girer. Erikson'a göre insan ömrünün orta yaş sonlarına doğru benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk adı verilen hesaplaşma evresinden geçer. Eğer kişi geçmiş kararlarından derin pişmanlık duyuyor, potansiyelini harcadığına inanıyor ve yaklaşan yaşlılıktan dehşet duyuyorsa bu durum kronik bir umutsuzluğa yol açar. Walter hayatının sonbaharında geçmişin muhasebesini yaptığında geride hiçbir iz bırakmadan ailesine borçlu ve toplum gözünde kaybetmiş biri olarak öleceği gerçeğiyle yüzleşir. İşte Walter'ı o karanlık yola sokan şey tam olarak bu akut varoluşsal krizin merkezinde olmasıdır. Bölüm 2. Kanser, dehşet yönetimi ve anlamın yozlaşması. Walter White'ın dönüşümünü yalnızca kanser onu yoldan çıkardı diyerek açıklamak, insan zihninin karmaşıklığını basite indirgemek olur. Doktor ona akciğer kanseri olduğunu söylediğinde Walter ağlamaz veya isyan etmez. Aksine doktorun kravatındaki küçük bir hardal lekesine odaklanır.
Psikolojide disosyasyon, kopma olarak adlandırılan bu an, zihninin o anki ağır travmayı reddederek gerçeklikten uzaklaştığının ilk işaretidir. Hayatı o kadar sönük bir noktadadır ki ölüm haberi onda beklenen trajik etkiyi yaratmaz. Aksine bu teşhis onu yıllarca bağlayan toplumsal kuralların, ahlaki sınırların ve başarısızlık korkusunun ortadan kalktığı varoluşsal bir özgürlük alanına dönüşür. Kanser onu baştan yaratmaz. Yıllardır bastırılmış psikolojik dinamiklerin, öfkenin ve narsisizminin pimini çeken bir katalizör işlevi görür. İçindeki bu uyanış onu suç dünyasına metamfetamin üretimine ittiğinde Walter hissettiği bencilce güç arzusunu kendine bile itiraf edemez. Yasa dışı yollara saparken arkasına sığındığı "bunu ailem için yapıyorum" bahanesi güç zehirlenmesinin üzerine örten sosyal açıdan kabul edilebilir bir maskedir. Peki bu maskenin ardında yatan asıl motivasyon nedir? Ölümle yüzleşen bir insanın zihin dünyasını sosyal psikolojideki dehşet yönetimi kuramı ile anlayabiliriz. Bu teoriye göre insanlar kaçınılmaz ölüm gerçeğiyle yüzleştiklerinde yaşadıkları varoluşsal dehşeti hafifletmek için dünyaya kalıcı bir miras bırakmaya ve sembolik bir ölümsüzlük elde etmeye yönelirler. Walter bedenen ölmekten korktuğu kadar unutulmaktan ve hiçbir şey başaramamış olmaktan korkmaktadır. Ürettiği %99.1 saflıktaki mavi metamfetamin onun için sadece ticari bir ürün değildir. O mavi kristaller, Walter'ın dehasının, üstünlüğünün ve sembolik ölümsüzlük arzusunun yeryüzündeki fiziksel kanıtı, dünyaya bıraktığı kendi imzasıdır. Dünyaya attığı bu imza, Viktor Frankl'ın logoterapi, anlam yoluyla terapi kavramıyla paradoksal bir şekilde örtüşür. Frankl, insanın temel motivasyonunun bizzat anlam arayışı olduğunu savunur. Kanser teşhisi, Walter'ın monoton hayatındaki sahte anlamları yıkıp geçmiştir. Ancak hikayeyi ilginç kılan şudur: Walter yitip giden bu anlamı, yapıcı bir yolda değil, bir uyuşturucu ağı kurmakta ve başkalarının hayatını karartmakta bulur. Frankl'ın teorisi insanı zor koşullarda bile yücelten ahlaki bir anlam arayışını hedeflerken, Walter White vakası ahlaki bir pusulu olmadan çıkılan anlam arayışının nasıl yıkıcı bir sapkınlığa dönüşebileceğini gösterir. Bölüm 3. Aşırı telafi, narsisizm ve ben tehlikeyim. İlk bölümde Walter'ın derinlerinde yatan o ezici aşağılık kompleksinden bahsetmiştik. İşte bu tarz içsel yaraları sağlıklı yollarla çözemeyen bireyler, Adler'in deyimiyle aşırı telafi mekanizmasına başvurarak hastalıklı bir üstünlük kompleksine savrulurlar. Aşırı telafi basitçe bir eksiği kapatmak değil, o eksiğin yarattığı ezikliği uçlarda bir güç gösterisiyle örtbas etmektir. 50 yıl boyunca hiç kimse gibi hissetmiş, potansiyelini harcamış ve silik bir hayat yaşamış bir adam sadece sıradan bir saygı ve finansal rahatlık aramak yerine yeraltı dünyasının en korkulan tahakküm edici figürüne dönüşerek geçmişin acısını çıkarır. Giydiği o kibirli ve kontrolcü Heisenberg zırhı aslında içten içe hissettiği o derin değersizlik duygusunu bastırma çabasından başka bir şey değildir. İşte bu yüzden Walter'ın uyuşturucu dünyasındaki yükselişi, ailesini geçindirmek gibi pratik bir ihtiyaçtan çok dünyayı en iyi olduğunu kanıtlama ve çalındığını düşündüğü o hayatı zorla geri alma arzusudur. Eğer tek derdi ailesinin maddi güvenliği olsaydı, eski ortağı Elliot'ın tedavi masraflarını karşılama teklifini kabul ederdi. Ancak bu teklifi reddeder. Çünkü bu onun gözünde bir sadakadır ve kırılgan gururu bir zamanlar terk ettiği insanlardan yardım almaktansa kendi ölümcül imparatorluğunu kurmayı tercih eder. Bu hastalıklı güç gösterisi sadece yeraltı dünyasıyla sınırlı kalmaz. Ailenin içine de zehir gibi sızar. Kanserinin gerilediğini kutladıkları ev partisindeki o meşhur tekkila sahnesinde oğlu Walter Jr.'ın ailenin geleneksel alfa erkeği figürü olan kayınbiraderi Hank'e duyduğu hayranlığı kıskanan Walt, sırf evdeki otoritesini kanıtlamak için oğluna zorla peş peşe alkol içirir. Hank müdahale ettiğinde ise "Benim oğlum, benim evim, benim şişem" diyerek saldırganlaşır. Kendi ezilmiş egosunu tatmin etmek ve Hank'e karşı psikolojik bir zafer kazanmak için öz oğlunun kusana kadar acı çekmesini göze alır. Sevdiklerini korumak için yola çıktığını söyleyen bir adam, onları kendi güç gösterisinin birer piyonu olarak kullanmaktan çekinmez. Walter'ın Hank'e karşı duyduğu bu aşağılık kompleksi ve zedelenmiş kibri ilerleyen bölümlerdeki o meşhur yemek sahnesinde zirveye ulaşır. Hank öldürülen Gale'ın notlarına bakarak gerçek Heisenberg'ün o olduğunu ve adamın bir dahi olduğunu söyler. Güvende kalmak isteyen rasyonel bir suçlu bu durumdan memnun olup saklanmaya devam edecekken Walter kendi dehasının bir başkasına atfedilmesine dayanamaz. Hank'e "belki de aradığın adam hala dışarıdadır" diyerek kendi kendine ele verme riskini göze alır. Dizinin başlarında utangaç ve mağdur gibi görünen bu kırılgan narsisizm, yeraltı dünyasında güç kazandıkça hızla büyüklenmeci narsisizme dönüşür. Eşi Skyler'a dönüp "Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Ben tehlikede değilim Skyler. Tehlikenin ta kendisiyim. Kapıyı çalan benim" dediği o ikonik an
yıllarca bastırılmış narsisistik egonun artık kontrol edilemez patlamasıdır. Bölüm 4. Gölgeyle yüzleşme ve Heisenberg bir hastalık mı? İzleyicilerin ve popüler kültür analizlerinin sıkça sorduğu bir soru vardır. Acaba Heisenberg, Walter'ın zihninde oluşan ikinci bir kişilik, yani çoklu kişilik bozukluğu mu? Psikoloji bu iddiayı reddeder. Walter'da hafıza kayıpları, zaman yitimi veya kimlikler arası bilinç bulanıklığı gibi klinik belirtiler yoktur. Heisenberg, beynin şiddetli bir travmaya karşı yarattığı kopuk bir kişilik değildir. Walter'ın uyanık ve son derece bilinçli bir şekilde benimsediği bir personadır. Yani maskedir. O ahlaki yozlaşmasını bölümlere ayırmak ve işlediği suçların vicdani yükünü hafifletmek için bu ismi bir kalkan olarak kullanmıştır. Bu durumu analitik psikolojinin kurucusu Jung'un gölge arketipiyle açıklayabiliriz. Gölge, bireyin bilinç dışında sakladığı, toplum tarafından kabul görmeyen, bastırılmış ve yıkıcı yönlerin karanlık deposudur. Walter 50 yıl boyunca kurallara bağlı, uyumlu ve zararsız bir öğretmen rolü oynamış, tüm öfkesini ve mutlak kontrol arzusunu gölgesinde biriktirmiştir. Toplumun ondan beklediği o iyi adam maskesi, içindeki karanlığı yıllarca bir kafeste tutmuştur. Kanser teşhisiyle birlikte Heisenberg şapkasını takması, başlangıçta bu gölgeyi dışa vurmak için kullandığı tiyatral bir performanstır. Bu performansın gerçeğe dönüştüğü en net anlardan biri, Walter'ın Tuco Salamanca'nın ofisini patlattığı sahnedir. Bu an sadece görsel bir aksiyon değil, Freud'un kuramındaki libido yani yaşam enerjisi ile Thanatos, ölüm dürtüsü kavramlarının şiddetli bir çarpışmasıdır. Walter o güne dek ölümün yani Thanatos'un gölgesinde sönük bir hayat sürmüştür. O patlamadan sağ çıkıp arabasına bindiğinde yaşadığı kontrolsüz coşku, çığlıklar atıp direksiyonu yumruklaması fizyolojik bir uyarılma transferi örneğidir. Ölüm tehlikesinin bedende yarattığı o yoğun adrenalin, arabaya bindiği an saf bir güç hazına ve vahşi bir yaşam arzusuna dönüşür. Bu uyarılma o kadar derindir ki eve döndüğünde eşi Skyler ile olan cinsel etkileşiminde bu gücü agresif fiziksel bir arzuya çevirir. Walter o an sadece tehlikeli bir suçlu değildir. Hayatında ilk defa dünyayı kendi istediği şekle sokabilmiş etken bir erkektir. Psikolojide bireyin gölgesiyle yüzleşmesi ve onu sağlıklı bir şekilde bütünleştirmesi beklenirken, Walter gölgesini entegre etmek yerine onun tarafından tamamen ele geçirilmiş, Heisenberg maskesi bu sınırsız güç hazzının kalıcı kimliği haline gelmiştir. Bölüm 5. Bilişsel çelişki, ahlaki çözülme ve şiddetin evrimi. Kötülük zihne bir gecede şimşek gibi inmez. Küçük tavizlerle ve psikolojik bariyerlerin ustalıkla yıkılmasıyla öğrenilir. Bu dönüşümdeki temel mekanizma bilişsel çelişki kuramıdır. İkinci bölümde bahsettiğimiz "bunu ailem için yapıyorum" yalanı aslında iyi bir aile babası ile acımasız bir uyuşturucu üreticisi kimlikleri arasındaki o şiddetli zihinsel gerilimi yatıştırmak için kullanılan mükemmel bir psikolojik ağrı kesicidir. Bu ağrı kesiciyle uyuşan vicdan, psikolog Bandura'nın ahlaki çözülme mekanizmalarıyla tamamen çöker. Walter'ın şiddetle kurduğu ilişki adım adım evrimleşir. İlk evre pragmatik şiddettir. İlk kurbanı esir aldığında eksi artı listesi yaparak cinayeti ya o ya ben denklemine sıkıştırır ve mantığa bürür. Cinayet sonrası kusması ve ağlaması vicdanının henüz ölmediğini gösterir. Ancak psikolojideki eşik etkisi bir kere aşıldığında ikinci evreye geçilir. Rakibi Gale'ın öldürülmesi emrini vermesi, şiddetin artık bir meşru müdafaa olmaktan çıkıp soğukkanlı ve planlı bir stratejiye dönüştüğü yerdir. Gus Fring'in steril endüstriyel laboratuvarında çalışmaya başladığında ise sorumluluğun yayılması mekanizması devreye girer. Walter kendini sokağın kanlı gerçekliğinden izole eder. Eşine ve ortağına "ben satıcı değilim, sadece kimyagerim" diyerek ahlaki yükü üzerinden atar. Şiddeti ve lojistiği başkaları yönetirken o kendi suçlarını sıradan bir şirket mesaisi rahatlığıyla normalleştirir. Ancak bu sıradan çalışan rolü Walter'ın kibriyle uyumsuzdur. Patronu Gus Fring her şeyi mükemmel bir rasyonelite üzerine kuran disiplinli narsisizmin temsilcisidir. Gus'ın sisteminde milyonlar kazanmasına rağmen sadece değiştirilebilir bir dişli olmak, Walter'ın ilk bölümde bahsettiğimiz o eski Grey Matter travmasını, yani başkası için çalışan zeki adam yarasını kanatır. Walter, hiyerarşinin zirvesine oturmadığı sürece içindeki o narsisistik boşluğun dolmayacağını bilir. Gus'ı devirmesi sadece hayatta kalma meselesi değil. Psikolojideki babayı öldürme arketipinin bir yansıması, yani otoriteyi yok edip mutlak gücü ele geçirme arzusudur. Bu güç savaşı dizinin en sarsıcı psikolojik kırılmalarından biriyle sonuçlanır.
Eşi Skyler'ın tüm kaçış parasını başkasına verdiğini öğrendiğinde Walter'ın evin dar bodrumunda attığı o histerik kahkaha klinik anlamda tam bir psikotik kırılma anıdır. Zihin üzerine binen o ağır stres ve çaresizlik yükünü artık taşıyamayıp gerçeklikle bağını koparır. O kahkaha Walter'ın kurduğu tüm rasyonel yalanların çöktüğü yerdir. Sembolik bir mezarı andıran o bodrumda lise öğretmeni Walter White kalıcı olarak ölür. O çukurdan yukarı çıkan adam artık sadece Heisenberg'tür. Bölüm 6. Karanlık Üçlü, Empatinin Ölümü ve Toksik İlişkiler. Walter White'ın dönüşümü ilerledikçe psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen narsisizm, makyavelizm ve psikopati özelliklerinin iç içe geçtiği bir tablo ortaya çıkar. Metamfetamin imparatorluğu büyüdükçe bu üç karanlık özellik onun tüm kararlarını ele geçirir. Karanlık üçlünün ilk ayağı olan psikopatik empati yoksunluğunun en net göstergesi Jesse'nin sevgilisi Jane'in kendi kusmunda boğulduğu o sarsıcı sahnedir. Walter kızı tam kurtaracakken bir anda durur ve zihninde soğukkanlı bir maliyet fayda analizi yapar. Jane ölürse Jesse'yi kontrolünde tutabilecek ve işinin önündeki tehdit kalkacaktır. Ellerini geri çeker ve ölümü son saniyesine kadar izler. İnsani reflekslerin makine gibi bir faydacılığa yenik düştüğü bu an, eylemsizlik yoluyla işlenmiş bir cinayettir. Bu ahlaki tavizin yarattığı içsel kirlenmişlik hissi aylar sonra meşhur Sinek bölümünde patlak verir. Pek çok izleyici bu bölümü olaysız bulsa da aslında Walter'ın zihninde fırtınaların koptuğu yerdir. Psikolojide yansıtma olarak adlandırdığımız süreç tam burada devreye girer. Walter, vicdan azabını laboratuvarın steril ortamını bozan somut bir sineğe yansıtır. Uykusuzluk ve ilaçların etkisiyle savunması düştüğünde yaptığı "o gece Jane'in öldüğü geceydi" itirafı, zihninin kontrol kaybını bu olayla kodladığının kanıtıdır. Sinek bir haşere değil, vicdan lekesidir. Onu öldürme ısrarı, geçmişteki o geri dönülemez ahlaki kırılmayı temizleme arzusunu temsil eden obsesif bir ritüeldir. Bölüm sonundaki sönmeyen kırmızı ışık ise suçluluğun fiziksel çabayla yok edilemeyeceğinin sembolüdür. Fakat Walter'ın ahlaki dönüşümündeki asıl olay ufku, yani bir karakterin eski haline dönmesinin artık imkansız olduğu o sınır, masum bir çocuğu, Brooke'u zehirlediği andır. Sırf Jesse'yi manipüle edip kendi tarafına çekmek için bir çocuğu ölümle burun buruna getirmesi, karanlık üçlünün ikinci ayağı olan makyavelizmin, yani insanları birer piyon olarak görüp amaca giden her yol mübahtır diyen o kurnaz zekanın ulaştığı en uç noktadır. Karanlık üçlünün son ayağı olan narsisizmin stratejiye galip geldiği yer ise Mike'ın ölümüdür. Mike'ı öldürmesi için rasyonel hiçbir sebep yoktur. Mike sadece kibrinin her şeyi mahvettiğini soğuk bir tavırla yüzüne vurmuştur. Walter klinik anlamda tam bir narsisistik öfke krizine girerek tetiği çeker. Vurduktan hemen sonra Lydia'dan da isimleri alabilirdim. Seni vurmama gerek yoktu demesi dürtüsel kontrolünün ne kadar zayıfladığını gösterir. Walter artık sadece hayatta kalmak için değil, zedelenen egosuna dokunan herkesi yok etmek için hareket eden bir güç bağımlısıdır. Bu karanlık üçlü Walter'ın en yakınlarındaki iki kişiyle kurduğu ilişkilerde de zehrini kusar. Çaresizce bir baba figürünün onayına aç olan Jesse ile kurduğu dinamik, psikolojideki travma bağı ve kişinin gerçeklik algısını bozma eğilimi olan gaslighting kavramlarını akla getirir. Walter, Jesse'nin bu duygusal zaafını bir silah olarak kullanır. Onu laboratuvarda sürekli aşağılayıp özgüvenini yerle bir ederken, sadece rakibi Gale'i öldürtmesi gerektiğinde veya mutlak sadakat beklediğinde ona "sen benim ortağımsın" diyerek sahte bir sevgi kırıntısı sunar. Psikolojide aralıklı pekiştirme olarak bilinen bu taktik, kurbanı istismarcısına bağımlı kılan zehirli bir yöntemdir. Walter'ın makyavelist zekasının en karanlık şovu ise Rice'in sigarası krizidir. Brock zehirlendiğinde Jesse namluyu doğruca Walter'a doğrultur. Ancak Walter silahın ucundayken bile Jesse'nin zihniyle öyle ustaca oynar ki tüm suçu kusursuz bir mantıkla Gus Fring'e atar. Jesse'yi kendi doğrusundan şüphe ettirip silahı indirttiği gibi bir de onu manipüle ettiği için Jesse'nin ondan ağlayarak özür dilemesini sağlar. Bu ilişki bir dostluk değil, şantaj ve zihin oyunlarıyla örülmüş bir esarettir. Eşi Skyler ile olan ilişkisi de bunun bir başka boyutudur. İzleyiciler olarak Skyler'ın kendi ahlaki zaaflarına, ikiyüzlülüğüne ve sadakatsizliğine öfkelenmekte haklıyız. O kesinlikle kusursuz bir mağdur değildir. Ancak odak noktamızı tekrar Walter'a çevirdiğimizde şunu görürüz. Walter eşiyle olan dinamiğinde aileyi korumak maskesi altında sırlarını bir silah gibi kullanarak yıllardır açlığını çektiği o dominant imajı sergiler. Ki bu da saf bir büyüklenmeci narsisizm örneğidir. Bölüm 7. Çöküş, itiraf ve son. Ozymandias bölümü, Walter'ın kan ve yalanlar üzerine kurduğu camdan imparatorluğun yerle bir olduğu bölümdür.
Kayınbiraderi Hank'in çölde öldürülmesi, Walter'ın 5 sezonluk her şeyi ailem için yapıyorum yalanının kalbine sıkılan son kurşundur. Walter o kumların üzerine yığılıp çaresizce ağladığında aslında sadece Hank'i ağlamaz. Parasıyla ölümü bile durdurabileceğini sanan narsistik tanrı kompleksinin ve masumiyet illüzyonunun parçalanışına ağlar. Eve döndüğünde koruduğunu iddia ettiği ailesinin ona dehşet içinde bakarak bıçak çekmesi, Heisenberg maskesinin tamamen düştüğü ve kendi kibrinin yuvayı nasıl yıktığı gerçeğiyle nihayet yüzleştiği kaçınılmaz sondur. Final bölümü olan Felina'da ise Walter artık rasyonalizasyonların arkasına sığınmayı bırakır. Skyler ile mutfakta yaptığı o son veda konuşmasında yıllarca süren kendini kandırma döngüsünü bitiren duygusal boşalmayı, yani katarsisi yaşar. Hayır, kendim için yaptım. Bundan keyif aldım. Bu işte iyiydim ve gerçekten hayatta olduğumu hissettim. Bu itiraf, narsisistik bir illüzyonun parçalanması ve nihai dürüstlüğün beyanıdır. Ünlü psikolog Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin zirvesinde yer alan kendini gerçekleştirme basamağı, bireyin potansiyelini tam olarak kullanmasını ifade eder. Maslow bunu pozitif bir gelişme olarak tanımlasa da Walter bu zirveye karanlık ve ahlak dışı bir yoldan tırmanmıştır. Hikayenin en trajik paradoksu belki de şudur. Walter hayatında ilk kez zincirlerinden kurtulduğunu ve gerçekten canlı hissettiğini söylerken ahlaki pusulasını tamamen yitirmiştir. Ancak onu ürkütücü yapan şey insanlıktan çıkması değil. Tam aksine insan doğasının o en bencil, karanlık ve ilkel haline tamamen teslim olmasıdır. Ölüm anı yaklaştığında laboratuvarındaki soğuk çelik tanklara dokunurken yüzünde derin bir huzur vardır. Son vedasını ailesine değil, eserine eder. Hayatı boyunca silik ve görünmez bir adam olarak kalmaktansa, kendi yarattığı yıkımın ortasında herkesin adını bildiği ve korktuğu bir efsane olarak ölmeyi tercih etmiştir. Laboratuvarın soğuk zemininde son bulan bu hikaye, bize kendi hayatımızla ilgili rahatsız edici bir soru bırakır. Bizler kendi potansiyelimizi harcadığımızda veya hayal kırıklığına uğradığımızda hangi bahanelerin arkasına saklanıyoruz? Çoğumuz zaman zaman ben çok daha iyisini hak ediyordum ama dünya benim değerimi bilmedi diye düşünürüz. Bunlar son derece insani, son derece tanıdık yaralardır. Ancak hikayemizin sonunu belirleyen şey bu kırgınlıkları nasıl iyileştirdiğimizdir. Kendi başarısızlıklarımızın faturasını etrafımızdaki insanlara mı kesiyoruz, yoksa hayatımızın direksiyonuna dürüstçe kendimiz mi geçiyoruz? İçimizdeki o sessiz, hayal kırıklığına uğramış yanı karanlık bir canavara dönüştürmeden önce kabullenebilmek, kendi hikayemizin asıl kahramanı olmanın tek yolu. Bunu başarmanın ilk adımı ise kendimizden saklanmayı bırakmaktır. Çünkü aynadaki yansımamıza mazeretsiz, yalansız ve cesurca bakabilmek, Walter White'ın 50 yıl boyunca yapmaktan kaçtığı ve bedelini tüm dünyaya ödettiği o tek eksik parçaydı. Umarım bu analiz hem bu efsanevi diziyi hem de kendi içimizdeki insan doğasını farklı bir gözle görmenizi sağlamıştır. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize ve içinizdeki o gölgeye iyi bakın.